Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mayasız hamurdan çiğ patatesli gözleme tarifimi paylaşıyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Pazar kahvaltılarına, çay saatlerine kolayca yapabilirsiniz. Tarifimin püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız sonucu daha güzel olur. Bunun için videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çiğ patatesli gözleme tarifimin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum ve çiğ patatesli gözleme tarifimizin yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık su, kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsüdür. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz eriyene kadar karıştıralım. Ardından içerisine 5 su bardağı buğday unu, 2 veya 3 aşamada kontrollü ekleyelim. Bir kaşıkla güzelce karıştıralım. Hamur ağırlaşıp karıştırmak zorlaşınca kaşığı bırakıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bu aşamada katlama ve yumruklama yöntemiyle ortalama 3 veya 4 dakika yoğuruyorum. Hamurumuz orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan parlak bir hamur olacak. Dilerseniz hamuru akşamdan yoğurun, buzdolabına kaldırın. Bu sayede sabah gözlemenizi kısa sürede kolayca hazırlayabilirsiniz. Çalışıyorsanız bu şekilde yaparsanız sizin için büyük kolaylık olur. Hamurumuz orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan parlak bir hamur oldu. Güzelce hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi üzerini kapatıyorum. 10 dakika dinlenmesi için bekletiyorum. İç malzemesini hazırlamaya geçiyorum. Kullandığımız malzemeler 4 tane büyük boy patates, 1 tane büyük boy kuru soğan, 1 avuç maydanoz, 1 çay bardağına yakın sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı domates salçası, tuz ve baharat kullanıyoruz. Öncelikle patateslerin kabuklarını soyup rendenin büyük kısmından rendeliyoruz. Rendeledikten sonra tabanına biriken suyu süzdürelim. Sonra soğanları ince doğrayıp patateslerin üzerine alalım. Daha sonra maydanozu da ince doğrayıp patatesin içerisine alıp üzerine 1 çay bardağına yakın sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Bu aşamada tuz ve baharatı eklemiyoruz. Beklerken patatesler sulanır. Bu işlemi hamuru açıp hazırlayınca tuz ve baharatını ekliyoruz. Buna dikkat edelim. İç malzememiz hazır. Dinlenen hamurun üzerine açıyorum. Parmağımı dokunduğumda hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Hamuru hafif un serptiğim tezgahın üzerine alıyorum. Elimle hamuru toparlıyorum. 12 eşit parçaya bölüyorum. Siz isterseniz 14 parçada çıkarabilirsiniz. Böldüğüm parçaların hepsini elimle yuvarlayıp beze yapıyorum. Bezeler yapışmaması için un serptiğim tahtanın üzerine alıyorum. Yüzeyinin kurumaması için de üzerini buzdolabı poşetiyle örtüyorum. Ve hamuru açma kısmına geçiyorum. İlk yaptığım bezeden bir tane alıyorum. Altına ve üzerine un serpiyorum. Oklava ya da merdane kullanarak ince olacak şekilde açıyorum. Ortalama servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Dilerseniz hamuru akşamdan yoğurun, buzdolabına koyun. Sabah gözlemenizi kısa sürede kolayca hazırlayın. Ve bu şekilde de yapabilirsiniz. Açtığım hamurun inceliğini de görüyorsunuz. Hamur mayasız olduğu için ince açılırsa gözlemeler daha lezzetli olur. Açtığım bezelerin kurumasını ve yapışmasını önlemek için bir mutfak bezinin üzerine 2 tane seriyorum. Üzerine tekrar mutfak bezi örtüyorum. Bu şekilde 12 tane bezeyi açıp üst üste dizerek tamamladım. Bu aşamada rendelenmiş patatesin içerisine tuz ve baharatlarını ekliyoruz.
Patatesler de beklerken gördüğünüz gibi kararma, sulanma olmamış. Eklediğimiz sıvı yağ ve soğan patatesin kararmasını önlüyor. Bu da bir püf noktadır. Buna dikkat edelim. Şimdi patateslerin içerisine 1,5 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı pul biber ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sizler damak tadınıza göre arzu ettiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Hem lezzet veriyor hem de güzel renk veriyor. Tekrar güzelce karıştırıyorum. İç harcımız hazır. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bezeden 2 tanesini alıyorum. Sonra tavada kaç tane pişirecekseniz içini yerleştirin. Hepsini bir anda yerleştirirseniz sulanma olur. O yüzden pişireceğimiz kadar içerisini hazırlıyoruz. Bezeden 2 tanesini alıyorum. Patatesli harçtan yarısına gelecek şekilde yerleştirdim. D şeklinde kapattım. Kapattığım yerleri parmak uçlarıyla bastırdım. Bir çatal ucuyla da bastırabilirsiniz. 2 hamurun içini koyup kapattıktan sonra pişirme kısmına geçiyorum. Isınan yanmaz tavanın içerisine alıyorum. Orta ateşte üst kısımları kurutmadan çeviriyoruz. Bu aşamadan sonra fırçayla birazcık yağ sürüyorum. Tekrar birkaç kez yakmadan çevirerek altını ve üzerini pişiriyoruz. Pişen patatesi gözlemeyi yağlı kağıt serdiğim servis tabağına alıyorum. Sonra eğer tek olarak pişirmek isterseniz hamurun içerisine patateslerden yerleştirip D şeklinde kapatıyoruz. Isınan tavada yakmadan aralıklarla çevirerek çevirdiğimiz kısma fırçayla hafif yağ sürüyoruz. Birkaç defa daha çevirdikten sonra gözlemeler pişmiş oluyor. Ortalama 2,5-3 dakikada pişirmiş oluyoruz. Bol yağlı seviyorsanız sıcakken tereyağı sürebilirsiniz. Çiğ patateslerden hazırladığımız gözlemeler gördüğünüz gibi incecik oldu. Patatesler de içinde güzelce pişti. Tam 12 tane gözlemenin hepsini pişirdim. Yemek için gözlemeler servise hazır. Gözlemeden bir tane alıyorum. İnceliğini de görüyorsunuz. Bölüyorum. İçini de gördüğünüz gibi patatesler de kesinlikle güzelce pişti. Umarım sizler de bu güzel çiğ patatesten hazırladığım gözleme tarifimi dener beğenirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.